Herkese merhabalar, ben Özlem Akçı. Bu videomda size çok merak ettiğiniz bir konudan bahsedeceğim. Ve videonun sonunda bu konuyla ilgili bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Tiny house yani küçük ev kültürü nedir? Nasıl ve nerede başlamıştır? Küçük ev sahibi olmadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunun gibi soruları cevaplayacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Küçük evlere olan ilgi son yıllarda artık ülkemizde de sosyal bir hareket haline geldi. İnsanlar yaşadıkları alanı küçültmeyi, basitleştirmeyi ve hatta daha azıyla yaşamayı seçiyorlar. Küçük evlerde yaşama kültürü aslında sadece küçük bir evde yaşamak değil, daha da fazlasıdır. Yaşadığın alanı minimalize etmenin yanı sıra yaşam şartlarını da minimalize etmektir. Kira, su ve elektrik faturalarından arınmış olarak yaşadığınızı düşünün. Kendi elektriğini üreten ve kendi suyunu çıkaran bir evde yaşadığınızı düşünün. Bu evi kendiniz çok uygun bir fiyata inşa edebileceğinizi hayal edin. Ev kredi borcu olmadan böyle bir evde olsaydınız hayatınızın nasıl farklı olacağını hayal edin. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Ekonomik ve çevresel güçler sürekli olarak yeryüzündeki yaşam biçimimizi yeniden değerlendirmemize sebep oluyor. Küçük ev hareketi son yıllardaki ekonomik sıkıntılarda büyük ölçüde birçok kişinin borçları yüzünden evini kaybetmesinin bir sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmıştır. 2008 yılında yaşanan büyük kriz sonrası insanlar bu tarz evlere yönelmeye başladı. Bu tarz evlerin ekonomik olması, minimalist olması, çevre dostu yaşam tarzı sunması insanları tabii ki cezbetti. Tiny house ihtiyacınız olan her şeyle basit, güzel, minimalist ve yaşanılabilir olmaktır. Bu, daha büyük bir eve sahip olmak yerine daha huzurlu bir yaşam sürmek için ekonomik özgürlüğe sahip olmakla ilgilidir. Küçük evlerde yaşam alanı aslında çok kısıtlıdır. Bu evlerde neredeyse çatı bile yatak odası olarak kullanılır. Tabii içeride ayrıca mutfak ve banyo bulunur. Bazı küçük evler inşa edilirken sahibi tarafından tasarlanır, bazıları ise hazır halde, tasarlanmış halde üretici firmadan satın alınır. Taşınabilir olanları da vardır, taşınamayan olanları da vardır. Taşınabilir olanları kolayca taşınabilmeleri için araçlara uyacak şekilde dizayn edilmektedir. Tekerlekleri bulunmaktadır. Taşınabilir olan küçük evlerde insanlar oturduğu toprağa sahip olmalarına gerek kalmadan kendi evlerine sahip olabiliyorlar. Bu da ev sahipliğine farklı bir boyut kazandırarak devrim niteliğinde oluyor. Tabii böyle deyince hemen sevinmeyin. Bu olay pek de bizim ülkemiz için geçerli bir olay değil. Bir yerde uzun süre konaklamaya kalkarsanız ya arsa sahipleri ya da belediye evinize damlar. Peki neden küçük bir evde yaşamalısınız? Küçük ev yaşamını denememiş olanlar için ilk bakışta göz korkutucu görünebilir. Neden bir anda küçük bir alanda yaşamayı seçilsiniz ki? Küçük ev hareketinin ve minimalist yaşam felsefesinin birçok faydası bulunuyor. Tabii ki insanlar bu akıma çeşitli nedenlerle katılabiliyorlar. Sonuçta herkesin kendine göre farklı nedeni olabilir. Ancak en popüler nedenler arasında çevresel kaygılar, finansal kaygılar, daha fazla zaman ve özgürlük arzusu bulunuyor. Minimalist yaşam, büyük finansal avantajlar ve macera dolu bir yaşam tarzı sunuyor. Birçok insan ev satın almak için hayatı boyunca çaba sarf ediyor. Bir ev satın alabilmek için yaşam süreniz boyunca genellikle en az 15 yıl çalışmanız gerekiyor. Ortalama bir ev sahibi olmanın yüksek maliyeti ve bununla ilişkili masraflar nedeniyle insanlar hayatları boyunca kredi içinde yüzüyor. İhtiyacımız olandan daha büyük evleri alabilmek için çok fazla çalışıyoruz. Aldıktan sonra da içini doldurmak için çalışmaya devam ediyoruz. İhtiyacımız olmayan bir sürü şey satın alıyoruz. Birçok insan bu yükümlülükler karşısında bunalmış bir şekilde yaşıyor. Ev almaya çalışmaktan etrafta hayatını yaşayamayan birçok insan tanıyorum. Peki küçük ev trendi neden bu kadar popüler hale geliyor? Çünkü küçük bir evin ortalama maliyeti ortalama bir evin maliyetinden çok daha düşüktür. Bakım masrafları da nispeten daha düşük olur. Küçük evinizi nereye park edeceğinize ya da inşa edeceğinize bağlı olarak arazi kiralama ücreti ya da sigorta ödemeleri gibi masraflarınız olabilir. Ama uzun vadede küçük bir evin tasarrufu çok daha büyüktür. Bu evleri tamamen bağımsız ve şebekesiz olacak şekilde inşa etmek, kendi sularını ve elektriklerini üretmek de mümkündür. Küçük bir evin bakımı büyük evlere göre daha kolaydır. Bakım için harcanan zamandan da, maddiyattan da, emekten de kâr edersiniz. Tüm bunlar küçük evlerin son yıllarda neden bu kadar popüler olduğu sorusuna geçerli cevaplar oluşturuyor. Küçük ev hareketinin başlaması insanlara hayatlarını daha kolay ve minimalist yaşamaları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı oldu.
Küçük ev hareketi kendi şartlarınızda bir hayat yaşamanızı sağlar. Yaşam sadeleştirme, çevre bilinci, kendine yeterlilik ve mali planlama gibi avantajları vardır. Küçük evlerde yaşam, hayat maceralarının tadını çıkarmak için daha fazla zamana ve özgürlüğe sahip olmanızı sağlar. Mini ev hareketine katılmayı düşünüyorsunuz. Ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz ki bu gayet normal. Kocaman katlı apartmanlara alışmış birinin tek odalı minicik bir eve geçmesi garipsenebilir. Küçük bir ev satın almaya karar vermeden önce atmanız gereken adımlar da dahil olmak üzere küçük bir ev tasarlamaya nasıl başlayacağınıza dair öneriler vereceğim. Bu maceralı hayata atılmadan önce olabildiğince her yerden küçük ev bilgisi toplayın. Yaşayacağınız evi bulmaya başlamadan önce küçük evlerde zaman geçirin. Diğer küçük ev sahipleriyle konuşun ve hatta bu hayata başlamadan önce küçük bir ev veya daire kiralamayı düşünün. Kendinizi hazır hissettiğinizde küçük alanınızdan en iyi şekilde yararlanmak ve memnun kalmak için tasarım stratejileri geliştirin. Peki küçük evinizi nereye koyacaksınız? Bu soru birçok kişi için en büyük engeldir. Küçük eviniz tekerleksiz ise imar izni verilmiş kırsal bir alana götürüp inşa edebilirsiniz. Tekerlekli bir eviniz varsa da karavan park alanlarına götürebilirsiniz. Küçük evinizi inşa etmeden ya da satın almadan önce nereye kuracağınıza karar vermiş olmalısınız. Yani arazi seçimi ilk olarak yapmanız gereken şeydir. Arazi seçiminizin ardından taşınabilir bir ev mi, taşınamaz bir ev mi istediğinize karar vermelisiniz. İki türünde kendine göre prosedürleri bulunmaktadır. Taşınabilir yani tekerleği olan ev alacaksanız ve bu evi farklı yerlere götürmek için trafiğe çıkaracaksanız bu da demek oluyor ki evinizin bir plakası ve ruhsatı olmak zorundadır. Karayolları yönetmeliğine uygun bir şekilde trafiğe çıkarmak gereklidir. Evi taşımak istediğiniz zamanlarda da onu çekecek bir araca ihtiyacınız olacaktır. Küçük evinizi bir karavan kamp alanına park ederseniz muhtemelen elektrik, su ve kanalizasyon atığına erişiminiz kolay olacaktır. Kendi arazinizi inşa ederseniz veya park ederseniz kanalizasyon, su, elektrik ihtiyacınızı nasıl sağlayacaksınız? Bu gibi durumlarda en basit çözüm olarak güneş panellerinden elektrik üretebilirsiniz. Kompost tuvalet kullanabilirsiniz ancak bazı zorluklarına katlanmalısınız. Bir de pis su giderleri için foseptik çukuru da açtırabilirsiniz. Bununla ilgili daha detaylı bilgi isterseniz yorumlarda belirtin. Ben de o konuyla ilgili daha detaylı bir video hazırlayayım. Kısacası Tiny House kültürü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bana Tiny House'larla ilgili hazırladığım videoların altına yorumların içerisinde çeşitli sorular geliyor. Ben de bu soruların içerisinden birkaç tanesini aldım, sizin için cevaplayacağım. Dönem dönem yine bu sorularınızı cevapladığım başka videolarla da karşınıza geleceğim. Hadi o zaman hazırsanız soruları cevaplamaya başlayalım. İlk olarak Ayşe Bostancı, 2 katlı Tiny House modelleri de var mı? Varsa onları da tanıtır mısın demiş. Teşekkür ediyorum Ayşe'cim öncelikle. Türkiye'de açıkçası 2 katlı Tiny House modelleri var mı bilmiyorum. Eğer sizin bildiğiniz modeller varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ben de giderim sizin için seve seve oralarla ilgili videolar hazırlarım, karşınıza getiririm. Ama işte dediğim gibi Türkiye'de var mı o modeller bilmiyorum ama yurt dışında çok çeşitli Tiny House'lar var. 2 katlı Tiny House'lar da var. Türkiye'de de ülkemizde de şöyle olabilir. Tek odalı Tiny House'ların çatıya yakın kısmına asma kat yapıyorlar. Yatakları oraya koyuyorlar. Buna 2 katlı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Türkiye'deki örneklerini bu şekilde biliyorum. Bir diğer soruya geçecek olursak eğer, petek bal nasıl ısıtılıyor? Kışın elektrik olmayan dağda, ormanda nasıl ısınacağız ve sanırım ince bir yapısı var. Teşekkür ederim demiş. Petek'cim ben teşekkür ediyorum sorun için öncelikle. Tiny House almaya karar verdiyseniz eğer öncelikle karar vermeniz gereken şey Tiny House'unuzu kuracağınız arazi. Yani öyle hiç bilmediğim dağa, ormana gideyim de Tiny House'u kuruyum diye bir olay doğru değil. Tiny House'u ya kendi arazinize ya da işte kiraladığınız bir yere ya da tanıdığınızın bir arazisine kurmanız çok daha iyi olacaktır. Ama hadi oldu ki kurdunuz diyelim. Orada ısınmayı güneş panelleriyle yapabilirsiniz. Ya da küçük ısıtma sistemleri oluyor. Çadırların içerisinde bile kullanılabilen küçük ısıtmalar oluyor. Tiny House'un içine onu da koyabilirsiniz. Zaten küçük evler oldukları için rahat bir şekilde ısınabilirsiniz. Fatma Kuzpınar, su nasıl temin ediliyor? Dolma depo mu demiş. Evet, dolma depo bir çözüm tabii ki ama yine aynı kısma geleceğim. Eğer bir tiny house almayı, edinmeyi düşünüyorsanız yine arazi seçiminiz çok önemli. Kendi arazinizde kuracaksanız eğer su kuyusu açtırabilirsiniz ya da dolma depoda kullanabilirsiniz tabii ki yine. Bu da bir alternatif çözüm. Zehra Karaköy, merak ettiğim bir konu var. Evin kurulmuş olduğu yer kuran kişilerin kendine mi ait?
Tiny house illa özel bir ülke mi kurulmak zorunda demiş. Tiny house illa özel bir işletmeye mi illa özel bir araziye mi kurulmak zorunda diyorsanız eğer, hayır, illaki özel bir araziye kurmak zorunda değilsiniz. Ama tabii ki kendi arazinizse eğer çok daha rahat edersiniz. Çünkü hani tiny house'lar öyle karavanlar gibi, bugün buradayım, hayır evimi alayım, hadi yarın da başka yerdeyim kafasında bir yaşam yeri değil. Tekerlekleri dahi olsa karavan gibi öyle her gün başka bir yere götürebileceğiniz yaşam yeri, evler değil. O yüzden hani kendi yeriniz olursa çok daha rahat edersiniz. Ama tabii ki kiraladığınız yeri de kurabilirsiniz. Birkaç ay durabilirsiniz. Birkaç aydan sonra bir araca bağlayıp başka bir yere çekebilirsiniz. Ama gideyim de hiç bilmediğim bir araziye, ormanda herhangi bir yere, dağda herhangi bir yere kurayım diyorsanız eğer, o biraz sıkıntı olabilir. Belediye ile alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun için bildiğiniz bir araziye kurmanızı öneriyorum. Evet, videomun altında sorduğunuz soruların bir kısmına cevap vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun altına da çeşitli sorular yöneltebilirsiniz. Bir sonraki videoda da onlara cevap vermeye çalışırım. Bu haftalık da benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.